Herkese merhabalar. Bugün sizler için şöyle kabardıkça kabaran, sünger gibi de yumuşacık gerçek bir pastane poğaçası tarifi hazırladım. Pastanedeki poğaçalardan çok daha lezzetli bu tarifimin tüm detaylarını ve tüm püf noktalarını bu videomda paylaştım. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle poğaçamın hamurunu hazırlıyorum ve bunun için 250 gram oda ısısında güzelce yumuşamış olan tereyağımı yoğurma kasemin içerisine alıyorum. Ben bu tarifimde tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz katı yağ da kullanabilirsiniz. Burada da 2 tane yumurtam var. Bir tane sarısını üzeri için ayırıyorum ve kalan kısmını da yine kasemin içerisine aktarıyorum. Ardından üzerine şöyle bir çay bardağı olacak şekilde de ılık suyu ilave ediyorum. Bu tarifte süt kullanmıyoruz. Şöyle 4 yemek kaşığı olacak şekilde sulu kıvamlı yoğurdu ekliyoruz. Ardından üzerine bir paket instant kuru mayamı da ilave ediyorum ve sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı olacak şekilde toz şekeri ekliyorum. Tüm bu malzemeleri bir spatula ile şöyle bir karıştırıyorum ve ardından üzerine unumu ilave etmeye başlıyorum. Burada 5 su bardağı unum var. İlk aşamada şöyle yarısını kasemin içerisine ekliyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Tuzu bu aşamada ilave ediyorum. Çünkü tuzu öncesinde eklerseniz mayanızın aktifleşmesine engel olabilir. Şimdi unun üzerine bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuzumu ekliyorum ve sonrasında tekrar spatula ile karıştırarak hamurum yoğunlaşana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. İlk aşamada hamurun çok elinize bulaşmaması için spatula ile karıştırırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Bu tarifte kullandığınız yağın mutlaka yumuşacık olması gerekiyor. Sert kıvamlı bir yağ kullanırsanız yoğurma işleminiz de zor olacaktır. Gördüğünüz gibi yağım yumuşak olduğu için güzelce hamurum kolaylıkla toparlanmaya başladı. Toplamda 5 su bardağı unu ilk aşamada ekledim ve güzelce hamurumu da toparladım. Ve sonrasında hamurum hala yumuşak bir kıvamda olduğu için 6. bardak unumu da yanıma alarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu poğaça hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için sizi hiçbir şekilde yoğururken yormayacaktır. Şöyle yarım bardak unu daha ekledim ve yoğurmaya devam ettim. Kase içerisindeki hamurumu yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurarak özlü pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurma işlemine devam ettim. Şöyle yakından da size hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamurunuz olacak. Fazla un ekleyerek hamuru sertleştirmeyin. Ben bu tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi üzerini kapatıyorum ve kenarda mayalandırmaya bırakıyorum. Ben bugün poğaçamı peynirli olarak hazırlayacağım. Burada lor peynir ve beyaz peynir karışımı var. Sizler de dilediğiniz iç harcıyla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Evet, poğaça hamurum yaz ayında da olduğumuz için kenarda yarım saatte çok güzel mayalandı. Şöyle kase içerisinde karıştırarak içerisindeki maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum ve sonrasında da tezgahın üzerine alarak hamurumu tezgahın üzerinde toparlıyorum. Hamurumuz böyle yağlı bir kıvamda olduğu için bu aşamada un kullanmanıza gerek yok. Şöyle bir toparlamış olduğum poğaça hamurumu hamur kesme kartıyla bezeler ayıracağım. Ben toplamda 16 tane bezeye ayırıyorum. İlk aşamada şöyle gelişigüzel bir şekilde kesiyorum. Sonrasında da bir mutfak tartısı kullanarak yaklaşık 80 gram ağırlığında bezeler yapıyorum. Sizin mutfak tartınız yoksa eğer göz kararına göre şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bezelere ayırmış olduğum hamurumu bu şekilde tezgahımın üzerinde avuç içimin ortasına gelecek şekilde yuvarlayarak pürüzsüz bir şekil veriyorum. Bu tarifte her bir bezenin eşit büyüklükte olmasına ve pürüzsüz bir şekilde bezeler yapmaya özen gösterin lütfen. Evet, tüm bezelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra sıra geldi şekil verme işlemine. Şöyle bezemi önüme aldım ve ortasını çukur hale getirdim. Kenarlarına hiçbir şekilde dokunmayın. Sadece orta kısmını çukur açın. Ve sonrasında
peynir harcımı da içine ekleyerek bu şekilde ortadan ikiye katlıyorum ve elimin şu yan kısımlarıyla kenarda böyle 2 santim boşluk kalacak şekilde bastırarak bu kısmı böyle düz hale getiriyorum ve kenar kısmını da bu şekilde dudak şekli veriyorum ve yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine aralıklı olarak poğaçalarımı diziyorum. Şöyle bir tane daha yaparak size yakından göstermek istiyorum. Sadece ortasına çukur açtım ve iç harcımı koydum. Sonrasında da ortadan ikiye gelecek şekilde katlayarak videomdaki gibi pratik bir şekilde bu poğaça şeklini vermiş oluyorsunuz. Evet, tüm bezeler bitene kadar aynı şekilde hazırlayarak poğaçalarımı yağlı kağıt serili olan tepsime diziyorum. Beni buraya kadar izleyenlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 16 tane poğaçanız oluyor ama daha küçük ebatlarda yaparsanız daha çok sayıda poğaçanız da olur. Şimdi bir tane yumurta sarımın içerisine şöyle bir çay kaşığının ucuyla pekmez ekledim ve güzelce karıştırarak poğaça hamurlarımın sadece üst kısmına gelecek şekilde yumurta sarımı sürüyorum. Pekmez eklediğinizde üzeri daha güzel kızarıyor. Mutlaka bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir çatal yardımıyla da üzerine çizikler atıyorum ve sonrasında önceden 5 dakika boyunca ısıtmış olduğum alt üst ayar 180 derece fırında poğaçalarımı pişirmeye gönderiyorum. Poğaçalarınızı mutlaka önceden ısınmış olan fırında pişirin. Bu sayede şöyle 5 dakika sonrasında bile kocaman kabararak pişmeye devam edeceklerdir. Ben poğaçalarımı fansız ayarda pişiriyorum. Alt üst ayarda 180 derecede toplamda 25 dakikada poğaçalarım bu şekilde üzeri ve altı çok güzel kızarmışlardı. Sizler de lütfen fırınızın ayarına göre poğaçalarınızı kontrollü bir şekilde pişirin. Evet, pişen poğaçalarımı artık fırından alıyorum ve ilk sıcaklığı çıkması için şöyle tezgaha bırakıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi pastanedeki poğaçalar kadar güzel, hatta onlardan daha da lezzetli, çok güzel bir poğaça tarifi oldu. Şöyle bir tanesini alarak size hem koparıp iç dokusunu göstermek istiyorum, hem de nasıl yumuşacık sünger gibi olduğunu da görün istiyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi üzeri altı çok güzel pişti. Tam kıvamında çok da lezzetli bir pastane poğaçası oldu. Tam kıvamında tam tutan ve tam ölçülü bir poğaça tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifi denedikten sonra kesinlikle bir daha pastaneden hazır poğaça almayacaksınız. Evet, sizler poğaçalarımın son halini izlerken ben de sizlere veda ediyor olacağım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa aklınıza takılan sorular yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.